Selamlar. Gelibolu'daki ikinci günümüzde Alçıtepe'den yola çıkıp yol boyu devam edip Abide'ye, yani Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne gideceğiz. Oradan Morta Koyu üzerindeki yolu takip edip Seddülbahir'in olduğu yere geleceğiz. Burayı gezdikten sonra böyle devam edip yol boyu tekrar Alçıtepe'ye varacağız ve ikinci günü burada kalacağız. Buradan gidelim. Of, manzaraya bak. Yarımadanın sonu. İşte Gelibolu Yarımadası'nın en çok ziyaret edilen noktası burası. Çanakkale Şehitler Abidesi. Bu tarafta ise muharebe dönemini yansıtan kabartma rölyefler bulunuyor. Bakın, bahsettiğim kabartmalardan burada da var. Çanakkale Şehitler Abidesi 37 proje arasından birinci seçilerek 2. Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümü olan 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmış. Şu an Morta Koyu'ndayız. Burası Çanakkale Savaşı sırasında önce İngilizlerin, daha sonra da Fransızların çıkartma yaptıkları yerdir. Burada da yürünmüyor ya. Kum ya burası. Seddülbahir'e 3 kilometre kaldı. Evet, sonunda geldik. Kale hemen şu aşağıda olmalı.
Şimdi ise Ertuğrul Köyü'ndeyiz. Burası İngilizlerin V sahili dedikleri yer. Burada İngiliz birliklerine ait River Clyde gemisi karaya oturuyor. Sonrasında gemi komutanının taarruz emri vermesiyle saldırıya geçen askerler Osmanlı askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor. Bu mezarlığın orijinal hali de çıkartmanın hemen sonrasında kurulmuş. Burada yatan toplam İngiliz askeri sayısı ise 696'ymış. Burası ise boğazın girişini koruyan tabyalardan biri olan Ertuğrul tabyası. Ancak yapılan bombardıman sonrası Boğaz Muharebesi öncesinde etkisiz hale getirilmiş. Burası da Yahya Çavuş şehitliği ve anıtı. Bunun hikayesi de şu. Ertuğrul tabyasında görevli olan 3. Tabur'un bölük komutanı Yüzbaşı şehit oluyor. Sonrasında da komutayı ele alan Yahya Çavuş askerleriyle birlikte İngilizlerin 29. Tümenine karşı müthiş bir savunma yaratarak İngilizlerin hedeflediği Alçıtepe'ye ulaşmasını engelliyorlar. Bu da savaşın seyrini etkileyen önemli unsurlardan biri. Duvar kısmında şehitlerimizin isimleri ve sembolik mezar taşları var. Topa ait parçalar. Ve kullanıldığı yerler. Ve şimdi de Cape Helles anıtı. Çanakkale Boğazı'nın eski isimlerinden biri olan Hellespont sebebiyle İngilizler buraya Hellesburnu demişler. Gelibolu'daki savaşta ölen, kaybolan veya mezarı bilinmeyen 20.763 askerin anısına dikilmiş bu anıt. Bakın buradaki kitabede ise muharebeye katılan tüm gemilerin isimleri yazıyor. Buradaki mermer kitabelerde ise bu gemilerde görev yapan birliklere ait bilgiler var.
Artık yavaştan dönüşe geçmemiz lazım. Daha yürümemiz gereken 1,5-2 saatlik bir yol var. Yarın ise Arıburnu cephesine yürüyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.